Herkese selamlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben İdriscan. iOS 26.1 RC sürümü az önce yayınlandı. Ben de hemen kamera karşısına geçtim ve neler gelmiş, neler olacak bunu size göstermek istiyorum. Hızlıca videoya geçebiliriz. Ayarlara giriyorum. Buradan genele geliyorum ve yazılım güncellemeye tıklıyorum. Ve burada bakın iOS 26.1 Release Candidate yani RC sürümünü görüyoruz. Burada 8.34 GB'lık bir sürüm bizi karşılıyor. Şimdi güncelle diyorum. Evet, bu güncelleme 28 Ekim'de geldi ve benim tahminimde iOS 26.1 bütün kullanıcılara ya 3 Kasım ya da 4 Kasım gibi gelecektir. Bunu da böyle bir dipnot olarak sizlere söylemek istiyorum. Evet, yaklaşık 35 dakika sonra yazılım güncellemesini indirebildim. Türk Telekom'a teşekkürler. Harika bir altyapınız var. Yazılım güncellemeye tıklıyorum ve buradan da şimdi yükleye tıklıyorum. Şu an güncellemeyi doğruluyor. Evet, güncelleştirmemiz de saate bakıyorum yaklaşık 8-9 dakikada tamamlandı ve yüklendi. Telefonu açıyoruz. Buradan ayarlara giriyoruz. Genele tıkladım. Buradan hakkında'ya tıklıyorum ve iOS sürümünde iOS 26.1 23B82'yi görüyoruz. Buradan geri geliyoruz. iOS 26.1 ile değişmesi beklenen en önemli özelliklerden bir tanesi de Liquid Glass tasarımı oldu. Peki bu değişiklik ne? Bunu göstermek istiyorum. Şimdi geri geldim. Buradan evet, şu an donmaya başladı bile. Yani beta'yı yükledik, telefonu hemen kasmaya başladı. Bakın canlı bir şekilde görüyorsunuz. Neyse. Burada şimdi aşağı kaydırıyoruz. Ekran ve parlaklığa giriyoruz. Bakın burada Liquid Glass seçeneği geldi. Buna tıklıyoruz. Burada saydam ve hafif renkli var. Saydamı seçerseniz bildiğiniz üzere tasarımda böyle arkadaki nesneler, ikonlar bunlar hep gözüküyor. Fakat hafif renkli seçerseniz de böyle daha kontrastı arttırıyor ve arka plandaki nesneler görünmüyor. Şimdi bakın zaten şurada bu şekilde göreceksiniz. Yukarıdan aşağı kaydırdığımızda da o sıvı cam tasarımı var fakat normal Liquid Glass'a göre daha iyi oldu. Tekrar açtım. Saydamı açtığımda ise yine burada bakın arka plan gözüküyor. Kapattım. Tekrardan hafif renkli dedim. Burada bakın diğerine göre birazcık daha iyi. Eğer ki bu tasarımı sevmediyseniz yani iOS 26 yükleyen birçok kişi bu Liquid Glass tasarımından dolayı iOS 18'e dönmek istiyor. Fakat daha önce yorumlarda bahsettim. Şu an iOS 18'e geri dönüş maalesef yok. Ama bu yeni gelecek özellikle de bu Liquid Glass tasarımında bu şekilde düzenleyebiliyorsunuz. İkinci özellik de bence gerçekten güzel. Normalde bakın ana ekrandayız şu an ve telefonu bu şekilde sola kaydırdığımızda telefonun kamerasını açabiliyoruz. Bu bazen bizim için problem oluyor. Telefon cebimizdeyken kamerası açılabiliyor. Veyahut da böyle telefonu çocuğumuza verdiğimizde ya kamerayı açıp böyle video çekiyor, fotoğraf çekiyor. Bu tarz şeyler yaşanabiliyor. Apple artık demiş ki yıllar sonra biz bunu kapatalım. Yine ayarlara giriyoruz. Yine buradan geri geliyoruz. Ve burada kamera bölümüne giriyoruz. Burada en aşağı kaydırıyoruz ve burada kamerayı açmak için kilitli ekranda kaydır seçeneği var. Bunu kapatırsanız eğer ve tuş kilidini aktif hale getirirseniz artık ana ekranda ekranı sola kaydırınca kamera açılmayacaktır. Bu da böyle bir özellikti. Yani nasıl hoşunuza giderse bunu da kullanabilirsiniz. Ben açıkçası bunu kapalıda tutmayı düşünüyorum. Çünkü açılmasını istemiyorum. Zaten burada bir kamera ikonu var. Buna bastığımda kamera hızlı bir şekilde açılıyor. Zaten yanında bir tüyon butonu var. Buna bastığımda da kamera açılıyor. Yani bu şekilde kaydırıp açmasam da benim için hiçbir şey değişmez. O yüzden ben bu özelliği de gerçekten sevdim. Android kullanıcısı birisi izliyorsa da yorumlarda büyük ihtimal dalga geçeceklerdir ama olsun. Bunlar bizim iPhone kullanıcılar için önemli değişikliklerdir. Bunun haricinde biraz geri gelelim. Apple Intelligent'a girelim. Bakalım burada bir değişiklik var mı? Apple Intelligent artık Türkçe dilini destekliyor. Yani Türkiye'de artık Apple Intelligent'da kullanmaya başlayacağız. Bu da güzel bir özellik. Bunun haricinde AirPods'larda canlı çeviri özelliği geldi. AirPods Pro 2, Pro 3 ve AirPods 4'te Amerika, İngiltere, Fransızca, Almanca, Portekizce ve İspanyolca desteğiyle canlı çeviri özelliği var. Bunlara ek olarak da Çince, İtalyanca, Japonca ve Korece eklenmiş. Ne yazık ki bir Türkçe dil desteği yok. Bunlara ek olarak da şimdi telefon uygulamasını açtığınızda buranın değişmiş olduğunu göreceksiniz. Aramalar burada, kişiler burada, favoriler üst tarafta. Bu biraz karmaşık olmuştu. Bunu düzeltmek de mümkün. Sağ üstte 3 çizgiye tıklıyorsunuz ve buradan klasiği seçiyorsunuz. Böylelikle eski telefon görünümüne buradan rahatlıkla erişebiliyorsunuz. Bu da böyle ufak bir not, ufak bir bilgi olarak da vermek istedim. Evet, bir diğer özellikte ise ayarları açtığımızda burada genele tıklıyorsunuz ve burada bakın bir yerel çekim özelliği eklendi. Bu özellikle daha sonra kaydetmek ve düzenlemek amacıyla bir telefon görüşmesi
kaydetmesi sırasında kendi sesinizi ve videonuzu kaydetmek için denetim merkezine yerel çekimi ekleyebiliyorsunuz. Burada nereye kaydetmeniz gerektiğini de seçebiliyorsunuz. Audio only derseniz de sadece sesi kaydediyor. Bunu kapatırsanız da sesi kaydetmiyor. Bunu da böyle telefon görüşmesinde bir kamera açtığınızda bir kayıt yapacağınız zaman bunu kullanabilirsiniz. Evet, iOS 26.1 RC sürümüyle gelen yeni özellikler bunlardı. Benim tahminimde 3 Kasım veya 4 Kasım'da iOS 26.1 bütün herkes için kullanıma açılacaktır. Sizin bir sorunuz varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Sağda ve soldaki kartlara tıklayarak da beni izlemeye devam edebilirsiniz. Yine görüşürüz.